Merhabalar, ben Metin Sakin. Endüstri İş Birim'de sistem mimari uzmanıyım. Bugün global iş ortaklarımızdan Fortinet'le birlikte OT ağlarında etkin siber güvenliği nasıl sağlarız sizinle paylaşmak istiyoruz. Selman, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Selman, Fortinet Türkiye ekibinde sistem mühendisiyim. Yakın zamana kadar sadece seri haberleşme ile çalışan endüstriyel sistemler günümüzde dijital dönüşüm süreçlerini yaşıyor. Daha verimli, entegre, raporlanabilir sistemler haline dönüşüyor. Bu dönüşümün getirdiği gereksinimleri, siber güvenliği ve operasyonel sürekliliği birlikte nasıl sağlarız? Günümüzde sık karşılaştığımız sorulardan birisi. Kesinlikle. Dijitalleşen endüstrinin en büyük dayanağı bence Ethernet altyapısına geçiş. Schneider Electric olarak geliştirdiğimiz kontrolör, sürücü, enerji özörgü pek çok ürünü Ethernet tabanlı olarak sunmaktayız. Bu sayede OT katmanında sınırsız bilgiyi üst katmanlara sunabiliyoruz. Peki OT ağlarında güvenlik ihtiyaçları nelerdir? Bu sorunun cevabı için öncelikle OT ağlarını siber güvenlik bakış açısıyla değerlendirmemiz lazım. Endüstriyel sistemler, operasyonel teknoloji ağları çok kritik, kurumların en kıymetli gözbebeği parçaları. Hem kritiklik seviyesi hem de gerçekleşen siber saldırılar sebebiyle siber güvenlik alanında da en popüler konular arasında yer alıyor. OT altyapılarının haberleşme topolojilerine baktığımızda karşımıza genellikle iki model çıkıyor. İlki, endüstriyel sistemlerin IT ağlarına dahil olduğu ayrıştırılmamış yapılar. Diğeri ise kapalı ya da izole diyebileceğimiz OT ağının tamamen ayrıştırıldığı, IT ya da internetle haberleşmenin olmadığı altyapılar. Gerçekleşen saldırıları göz önüne aldığımızda her ikisi de güvenlik anlamında yeterli olmadıklarını bize birçok örnekle gösterdi. Bir diğer önemli konu ise OT ağlarında görünürlüğün kısıtlı olması. Görünürlük dediğimizde aslında hem envanterin, aktif cihazların görünürlüğü hem de haberleşmenin görünürlüğü anlamında kurumların elinde maalesef yeterli bilgi olmadığını görüyoruz. Çok doğru. OT dünyasındaki haberleşme tabanlı pek çok arıza ve duruş, siber saldırı kaynaklı olabildiği gibi network hatalarından da kaynaklanabiliyor. Siber güvenlik yatırımları aslında network izleme yönetimi de sağlayacağı için OT sistemlerini koruyacaktır. Arıza takibi hızlandırıp otomatik kurallarla izolasyon sağlayacaktır. Yine önemli başlıklardan bir diğeri, kullanılan ekipmanların donanım ya da yazılım olarak güncel sistemler olmadıkları. Üzerinde güvenlik zafiyetleri bulunduran sistemlerden oluştuklarını görüyoruz. Özetle aslında halihazırda OT ağlarının güvenlik anlamında ciddi eksikleri olduğunu söyleyebiliriz. Üzerine dijital dönüşümle birlikte endüstriyel sistemleri farklı sistemlerle konuşabilir, daha entegre sistemler haline getirmek hedefleniyor. Dolayısıyla halihazırda güvenlik anlamında eksikleri olan bir sistemi daha erişebilir, yani tehlikeye daha yakın hale getirmeye çalıştığımızda en kritik soru dijital dönüşümün gereksinimlerini tamamlarken sistemlerin gerçekten güvende kalmasını nasıl sağlayacağız oluyor. Peki bu konuda etkin güvenliği nasıl sağlayacağız? Aslında en kritik soru bu. İlk olarak OT ağlarının önceliklerini anlamak, IT sistemleriyle olan kültürel farkı anlamak gerekiyor. Süreklilik, sürdürülebilirlik ve emniyet şüphesiz en öncelikli konular. Belirleyeceğimiz güvenlik politikalarında da OT'nin önceliklerini göz önünde bulundurarak ve bu öncelikleri destekler nitelikte dizayn etmemiz gerekiyor. Yani öyle bir güvenlik dizaynına sahip olmalıyız ki hem riskleri eleyelim hem de emniyet ve süreklilik politikalarını destekleyelim. Evet, kesinlikle. Burada belki de OT tarafından birkaç örnek verebiliriz. Mesela IT network'ünde oluşacak bir saniyelik bir kesinti ofis çalışanı için hiçbir sorun yaratmaz. Fakat OT network'ünde bir termik santrali durdurabilir ve belki günlerce sürecek bir üretim kaydına sebep olabilir. Bu sebeple izleme, analiz ve aksiyon alma adımlarının OT ağ katmanlarında doğru şekilde planlandığı bir güvenlik stratejisine ihtiyaç var. Dijital dönüşümün ilk gereksinimi OT ağlarını daha erişilebilir, farklı sistemlerle veri alışverişi yapabilir hale getirmek demiştik. Aslında bu konu IT-OT yakınsaması olarak karşımıza çıkıyor. OT ağından dışarıya çıkan ya da OT ağına giren tüm trafiği analiz edebilir, izleyebilir, kayıt altına alabilir ve hatta kısıtlayabilir olmamız lazım. OT ağının sınırı da olması sebebiyle sadece IT ya da sadece OT özelindeki tehlikelere değil, her ikisine de karşı önlemler alabileceğimiz bir segmentasyon oldukça kritik. Sadece IP port bazında değil, OT protokolleri ve uygulamaları bazında da politikalar belirleyerek
sadece ihtiyaç duyduğumuz trafiğin OT ağına girmesini ya da OT ağından çıkmasını sağlamalıyız. Örneğin Modbus için okuma komutlarına izin verirken yazma komutlarını engellemek gibi. Bu aşamada konumlandırdığımız güvenlik teknolojisinde önemli bir diğer yetenek sanal yamalama dediğimiz endüstriyel ekipmanların versiyon açıklıklarını sömürme saldırılarını da tespit edebilir bir teknoloji belirlememiz, yani sanal yamalamayı bu aşamada gerçekleştirmemiz gerekiyor. OT sınır güvenliğini sağladıktan sonraki aşama OT ağının içinde de ayrıştırmanın, segmentasyonun gerçekleştirilmesi. Tabii bunu gerçekleştirebilmenin ön koşullarından birisi sistemlerimizi tanımak. Bilmediğimizi koruyamayız felsefesiyle öncelikle görünürlüğü artırmamız gerekiyor. Görünürlüğü ikiye ayırmıştık. İlk olarak envanterin görünürlüğü, yani hangi sistemlere sahibiz, kritiklik seviyeleri neler, versiyon bilgileri gibi sistemler hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyaç var. Ağ topolojisinin dinamik olarak oluşturulması, takibi, switch'imizin hangi portuna hangi cihaz bağlı olmalı, bu cihazın bağlantısı kesilirse, portu çıkartılırsa bunun bir alarma dönmesi, yerine takılan kurum politikasına uygun olmayan cihazın sisteme dahil edilmemesi, erişim yetkilerinin tanımlanmaması gibi aksiyonları alabilmek oldukça kritik yetenekler. İkinci aşama ise haberleşmenin görünürlüğü. Yani hangi sistemler birbiriyle haberleşmeli, haberleşmenin detayları nasıl olmalı, hangi protokollerle ve ne sıklıkla haberleşmeli gibi detaylar olağan durumdaki haberleşmeyi bilmemiz gerekiyor ki anomali durumunda tespit edebilir hale gelelim. Bu bilgiler doğrultusunda OT ağının içerisinde de segmentasyonun ve hatta mikro segmentasyonun, yani aynı VLAN'daki cihazların haberleşmesinin dahi analiz edilebilir hale gelmesi gerekiyor. Evet, Schneider Electric olarak otomasyon, donanım, yazılım çözümlerimizde siber güvenliğe uygun bir altyapıyı sunmaktayız. Siber güvenlik artık proses kontrolümüzü dahili özellik olarak gelmekte. M580 PLC'lerimizde IP tabanlı erişim kontrolü, SysLock, IPsec gibi pek çok özellik hazır olarak sağlanmaktadır. SCADA yazılımlarımızda domain tabanlı kullanıcı yönetimi gibi entegrasyon yer almaktadır. Bu özellikler hem siber güvenlik sertifikasyonlarına uygun hem de üst seviye siber güvenlik sistemleriyle entegre olmaya hazır bir OT çözümü sağlamaktadır. Etkin güvenliğin önemli adımlarından bir tanesi de saldırıları gerçek sistemlere ulaşmadan, tehlike oluşmadan bertaraf etmek. Bunu sağlamanın da yolu OT'ye yönelik saldırıları tespit edebilecek sadece OT ağının içerisinde değil, daha bütüncül bir yaklaşımla tüm kurum ağını analiz ederek bunu yapabilecek gelişmiş güvenlik teknolojilerinin konumlandırılmasından geçiyor. Örneğin kurum ağında tuzak, PLC, RTU ya da SCADA yazılımları bırakabilmek gibi. Hem IT'de hem de OT ağında tuzaklar sayesinde OT'yi hedef alan ancak henüz OT ağına, gerçek sistemlere erişmemiş saldırganı yakalayabilmek gibi. Yatayda gerçekleştirdiği hareketleri tespit edebilmek, raporlayabilmek gibi. Son olarak tüm bu yetenekleri hayata geçirirken tek noktadan yönetebiliyor olmak, tüm şüpheli davranışları raporlamak, yanıltıcı, false pozitif dediğimiz tespitlerle sistem yöneticisini oyalamadan birbiriyle entegre sistemler sayesinde otomatik aksiyonların alınabildiği bir mimariye ihtiyaç var. Fortinet Security Fabric mimarisi ile bahsettiğimiz tüm etkin güvenlik adımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Purdue referans modelini baz alarak buluttan, internetten IT ağına, OT ağına ve OT ağının içerisinde seviye 0'a kadar geniş, kapsamlı bir güvenlik çözüm havuzu sunuyoruz. Bunu yaparken sistemi yöneten ekibi minimum eforla yönetebileceği, süreklilik ve emniyet politikalarını destekleyecek bütüncül bir mimariyle tüm güvenlik önemlerini devreye alabilirsiniz. Evet Selman Bey, bugünkü katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için sizlere teşekkür ediyoruz. Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Schneider Electric ve Fortinet işbirliğiyle endüstriyel ve güvenlik sistemlerinin birbiriyle entegre çalıştığı güvenli OT altyapıları oluşturmayı hedefliyoruz. Son olarak inovasyon merkezimizde bütün bu OT ve siber güvenlik çözüm uygulamalarını deneyimlemeye sizi davet ediyoruz.